Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Normalde bu videoyu çekmek aklımda yoktu ama Xiaomi 13 Ultra hem fiyat hem de deneyim anlamında şu anda en dengeli amiral gemilerinden biri. Fakat videoyu 2-3 ay sonra izliyorsanız büyük ihtimalle bu fiyatlarda kalmayacak. Şu anda Xiaomi 13 Ultra'yı 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla 50.000'e resmi Xiaomi Türkiye garantili olarak alabilirken 512 GB'lık modeli de 54.000 TL ve bu fiyatlardaki güncel en büyük rakibi Xiaomi 14 ve iPhone 15. 13 Ultra geçtiğimiz senenin amiral gemisi, fakat bu cihazlar bu senenin amiral gemisi olsa da sonuç olarak giriş seviyesi modeller, yani bir 15 Pro Max veya 14 Ultra değil. O yüzden Xiaomi 13 Ultra gerçekten avantajlı bir konumda ve son bölümde de güzel bir değerlendirme yapacağım. Bana destek vermek, bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi hiç uzatmadan tasarımla başlayalım. Xiaomi 13 Ultra baktığınızda çok premium bir cihaz diyebilirim. Burada özellikle kasa yapısı ve kamera modülüyle en üst seviye cihazlardan olduğunu bize çok rahatlıkla hissettiriyor. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Dayanıklılık açısından da bayağı başarılı bir cihaza karşı karşıyayız. Harman Kardon üretimi Dolby Atmos destekli stereo hoparlörleri de 13 Ultra'da görebiliyoruz. 9 mm kalınlık, 227 gram ağırlığıyla tek elle kullanıma çok uygun bir telefon değil. Zaten baktığınızda boyutlar açısından da tek elle kontrol etmek bayağı zorlayabiliyor. Bana sorarsanız Xiaomi 13 Ultra'ya bence yeşil renk cihazı tam olarak premium seviyeye getiriyor. Xiaomi 13 Ultra ekran yönünde de muazzam bir seviyede. 6.73 inç OLED QHD Plus 522 ppi piksel yoğunluğuyla piyasadaki en iyi ekranlardan birine sahip. 120 Hz adaptif bir yenileme ile beraber ekranımız uygulamaya, yaptığımız işe göre yenileme hızını ayarlayabiliyor ve bu da pil tasarrufu açısından da çok önemli bir avantaj. 120 Hz'in nimetlerinden tam olarak yararlanabiliyorken HDR10, Dolby Vision, 12 bit renk derinliği ile birlikte de görsel deneyim yönünde kontrast oranı, renk dengesiyle beraber muazzam bir deneyim bizlere sunuluyor. 2600 nit maksimum parlaklıkta bu ekranın en önemli avantajlarından. Ekrandan donanıma geçtiğimizde Android'in en iyi işlemcisini Snapdragon 8 Gen 2'yi görebiliyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz performans yönünde zaten tartışmaya bile gerek yok. 12 GB RAM de bu sisteme eşlik ediyor ve depolama anlamında UFS 4.0'ın kullanılmış olması uygulama açılışlarını, yükleme hızlarını bayağı yükseltiyor. Donanım yönünde genel bütünüyle çok iyi bir cihaza karşı karşıyayız. Oyunlarda en üst ayarlarda en ufak bir FPS drop'u olmadan çok rahat şekilde oynayabilirken ısınma konusunda amiral gemilerinde en az ısınan cihazlar arasında. Hafıza kartı desteği maalesef ki yok. 256, 512 ve 1 TB'lık 3 farklı depolama seçeneğimiz bulunuyor. Kameralar tarafında da ana kamerada 50 megapiksellik Leica üretimi olan muazzam bir sensörle birlikteyiz ve değişken bir diyaframa sahip otomatik odak, RAW kayıt, 8 elementli lens, bunlar çok önemli detaylar ve rakiplerine baktığımızda ana kamerasıyla bir adım öne geçmeyi başarabiliyor. Burada iPhone 14 Pro Max gibi cihazlarla da kıyaslanabilecek seviyede. Sony IMX989 piyasanın en büyük kamera sensörlerinden. Hem renk başarımında hem de fotoğrafların detaylarında neredeyse kayıp söz konusu değil. Burada 200 megapiksel, 108 megapiksel kameraları oranla 50 megapikselle böyle bir performans gerçekten başarılı. Burada gerçek anlamda Xiaomi hiçbir kameradan kısmamış. Tüm kameraların 50 megapiksel olduğunu söyleyeyim. Ultra geniş ve telefoto f1.8 iken optik zoom kameramızda f3.0 diyaframla karşımıza çıkıyor. Fotoğraf çekim kalitesini ben hem gece çekimlerinde hem de gündüz çekimleri için gayet beğendiğimi belirteyim. Videolar kısmında burada 10 bit 4K 60 FPS Dolby Vision videolar çekebiliyoruz. Videolardaki kalite, stabilizasyon muazzam bir seviyede. Hem ana kamera hem yardımcı kameralarda çok iyi sonuçlar alıyoruz. İçerik üretimi için iPhone yerine de tercih edilebilir. Xiaomi özelinde değerlendirirsem video kalitesi çıtayı aşmış durumda.
Ama maalesef ön kameramız hala eksik. 32 megapiksellik ve Full HD 60 FPS çekebilen, otomatik odak özelliği olmayan fakat Dolby Vision destekli bir kamera ile beraberiz. Ama arka kameraların çok iddialı olduğunu söylemem gerekiyor. 5000 mAh batarya ve 90 Watt kablolu, 50 Watt'ta kablosuz şarj desteğimiz bulunuyor. Yaklaşık 33-34 dakikada sıfırdan 100'e şarj edebiliyoruz. Snapdragon 8 Gen 2 ve MIUI 14'teki batarya optimizasyonlarıyla 5000 mAh'lik bataryanın kesinlikle yeteceğini düşünüyorum. Batarya yönünde üzecek bir cihaz değil. Android 13 ve MIUI 14 ile beraber geliyor ve 4 yıl boyunca da güncellemeleri almaya devam edecek. Açıkçası kusursuz bir şekilde çalışıyor. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth 5.3 gibi teknolojileri görebilirken NFC desteği de tabii ki cihazımızda var. IP68 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyorken en önemli kısma geçtiğimizde, yani son bir değerlendirme yaparsam Xiaomi 13 Ultra özellikle 3 noktada çok ciddi anlamda öne çıkıyor. Ama en önemli kısım kesinlikle kameralar. Açıkçası burada ana kamerada Leica lensin kullanılması düşük ışıkta hem fotoğraflar hem de video kısmında önemli bir artı sağlıyor. Gece çekimlerinde fotoğraf ve videolarda grenlenme minimum seviyede diyebilirim. Yani ışığa bağlı kalmadan her ortamda rahatlıkla çekim yapabiliyoruz. Ki bu bence bir telefon için çok önemli bir artı. Ayrıca 4K 60 FPS'te bile OIS gerçekten çok iyi çalışıyor. Açıkçası bu fiyat bandında kontrast oranı, renk doygunluğu, zoom tarafı ve genel fotoğraf deneyimini düşündüğümde kamera olarak bu fiyat bandının en iyisi diyebilirim. Ki tasarım yönünde de kamera modülü ve dışarıdan baktığımızda gerçekten profesyonel bir cihaz olduğunu kesinlikle hissettiriyor. Ekran tarafını zaten çok konuşmaya gerek yok. Çünkü eleştirebileceğim, eksi denebilecek en ufak bir nokta yok. Çünkü hem çözünürlük, hem parlaklık, hem akıcılık, hem de görsel deneyimi düşündüğümde 13 Ultra'nın ekranı gerçekten kusursuz bir seviyede. Bu fiyat bandında eksi değil, fakat 13 Ultra'yı 50.000 bandında ortalama yapan tek detay donanım. Çünkü 20.000 bandındaki Poco F6 ve 30.000 bandında Galaxy S23'te gördüğümüz 8 Gen 2 13 Ultra'da da var. Ancak hem kamera hem günlük kullanım ve oyun tarafında düşündüğümde Snapdragon 8 Gen 2 gayet yeterli bir işlemci. Ki bu telefonu şu an bile alsanız performans anlamında en az 4-5 yıl rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve batarya anlamında da bize hiçbir problem yaşatacak bir telefon değil. Eğer gün içinde çok fazla oyun oynamıyorsanız 8-9 saat ekran sürelerini 120 Hz'de rahat rahat görebiliyoruz. Ayrıca 90 Watt hızlı şarj desteği ve kutu içeriğinden bu adaptörün çıktığında düşünürsem batarya olarak da en ufak bir eksiği olmayan bir cihaz. Ve son olarak Xiaomi 13 Ultra'yı fiyatı ve rakipleriyle genel anlamıyla kıyaslarsam özellikle ekran, kamera ve batarya olarak 50.000 bandının en iyilerinden biri. Bütçeyi çok da yukarı çıkarmadan tam bir amiral gemisi istiyorum diyorsak şu an içinde Xiaomi tarafında alınabilecek en mantıklı telefon. Ve Xiaomi 13 Ultra'ya fiyatına oranla bir not verecek olursam benden 8 puanı aldı. Peki sizce 13 Ultra alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve bana destek vermek, bu incelemelerin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.